Merhaba gezgin dostum, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni Lambeth Road'daki İmparatorluk Savaş Müzesi, Londra'ya götürüyorum. Kapı önünde iki dev topun gölgesinde yürürken, içeride seni bekleyen hikayelerin ağırlığını hissediyor musun? Bu bina, bir ülkenin savaşla ve barışla yüzleştiği en dürüst aynalardan biri. İçeri adım atalım ama kalbin de hazır olsun. Burası ne? Neden önemli? İmparatorluk Savaş Müzesi, 1917 yılında kuruldu. İlk görevi, Birinci Dünya Savaşı sürerken sivil ve asker herkesin yaşadıklarını kayıt altına almaktı. Bugün müzenin kapsamı, 1914 yılından beri Britanya ve Milletler Topluluğu'nun dahil olduğu tüm çatışmaları kapsıyor. Müzede duyacağın cümle kısa ama etkili. Olağanüstü deneyimleri olan sıradan insanlara ses veriyoruz. Bu yüzden burada yalnızca uçaklar ve tanklar değil, mektuplar, oyuncaklar, fotoğraflar ve tanıklıklar da var. Nerede ve nasıl gelinir? Adres Lambeth Road. Posta kodu S16HZ. En yakın yer 6 durakları Lambeth North, Elephant and Castle ve Waterloo. Lambeth Road üzerindeki otobüs duraklarına 344 ve 360 numaralı hatlar. Kennington Road'a ise 3, 59 ve 159 numaralı hatlar gelir. Yürüyüşe uygundur, rota düzdür. Bisiklet ve taksi seçenekleri de rahattır. Ne zaman gitmeli? Müze her gün açıktır ve açılış saatleri genellikle saat 10 ile saat 6 arasındadır. 24, 25 ve 26 Aralık günlerinde kapalıdır. Hafta içi sabah saatleri en sakindir. Yağmurlu Londra günlerinde müzenin ışığı ve teraslardan atriuma bakan açıklıklar fotoğraflara dengeli bir ton verir. Gün batımına doğru üst galerilerden atriuma bakmak etkileyicidir. Giriş ücreti var mı? Bilet nereden alınır? Genel giriş ücretsizdir ve önceden rezervasyon gerekmez. Zaman zaman özel sergiler için ücretli bilet olabilir ama çekirdek galerileri keşfetmek için cüzdanına uzanmadan gezersin. Destek olmak istersen bağış kutuları ve mağaza her zaman hazırdır. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir tur için 2 saat ayır. Atrium'daki büyük objeler, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust galerileri ile rahat bir rota çıkar. Detaycı gezginler için 3 saat iyi bir ölçüdür. Metin okumayı ve kişisel hikayelere kulak vermeyi seviyorsan, zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyebilirsin. Nasıl gezilmeli? Pratik bilgiler neler? Müze basamaksız erişime elverişlidir. Tüm asansörler tekerlekli sandalyeye uygundur. Sessiz bir mola için 1. katta sessiz oda bulunur. Duyusal hassasiyetleri olan ziyaretçiler için kulak koruyucu ve duyusal sırt çantaları ödünç verilir. Küçük eşyalar için para iadesiyle çalışan dolaplar vardır. Büyük valizler kabul edilmez. Kendi kulaklığınla gezmek istersen galerilerde çok sayıda sesli anlatım noktası bulunur. Çocuklarla geliyorsan aile etkinlikleri hafta sonları ve okul tatillerinde sıkça yapılır. Şimdi kalbi atriumda kısa bir durak. Girişte başını kaldırınca tavandan asılı bir Harrier jet uçağı ve bir Spitfire seni karşılar. Yanlarda bir roket gövdesi ve dönemin izlerini taşıyan araçlar belirir. Bu düzen, savaş teknolojisini yüceltmek için değil, etkisini çıplak biçimde hissettirmek için kurgulanmıştır. Ziyaretçi teraslarından bu uçaklara farklı katlardan bakarken, galerilerin kronolojik akışı da zihninde netleşir. Burası bir sahne değil, bir tanıklık alanı. Müzenin ifadesiyle, savaşı bizzat yaşamış nesneler. Bir kat ileride 2. Dünya Savaşı ve Holocaust galerileri var. Bu 2 bölüm 2021 yılının sonbaharında yenilenerek açıldı ve kalıcı sergi haline geldi. Holocaust galerileri, 6 milyon Yahudinin yaşamlarından parçaları mektuplar, fotoğraflar, oyuncaklar ve kişisel eşyalar üzerinden anlatır. Bu alanın dili saygılı ve doğrudandır. Duygu yoğunluğu yüksektir. İhtiyaç duyarsan, sessiz odaya çıkıp nefeslenmek iyi gelir. Genç ziyaretçilerle geziyorsan, içerik uyarılarını takip et. Dışarı çıktığında kapı önündeki 2 dev topa mutlaka bak. Bunlar 15 inçlik donanma toplarıdır. Biri HMS Ramillies, diğeri HMS Resolution ve HMS Roberts gibi gemilerde görev yaptı. Müzenin Lambeth Road cephesine 1968 yılında yerleştirildiler. Londra'nın çok sakini için buluşma noktası bu topların arasıdır. Fotoğraf için kubbe, sütunlu giriş ve topları aynı kadraja almak
hoş bir Londra karesi yaratır. Tarihsel bir nefes daha, müzenin hikayesi, bizzat savaşın kurduğu bir kuruma adım attığını hatırlatır. İmparatorluk Savaş Müzesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bombalanmalara maruz kaldı. 1941 yılının Ocak ayında düşen bir bomba, Denizcilik Galerisi'ndeki bir uçağı parçaladı. Savaş bittiğinde kapılar yeniden açıldı ve kurum hem sergileyen hem de arşivleyen bir bellek merkezi olarak büyüdü. Bugün Churchill Savaş Odaları, HMS Belfast ve Duxford gibi diğer IWM şubeleriyle birlikte aynı ailenin parçası. Ne görülmeli, nerede durmalı? Atriumu farklı katlardan mutlaka izle. Birinci Dünya Savaşı galerilerinde siper yaşamını anlatan küçük objelerin önünde yavaşla. İkinci Dünya Savaşı bölümünde Blitz dönemini canlandıran mekan kesitleri karşısında 1-2 dakikalık sessizlik iyi gelir. Holocaust galerilerinde vitrinin camında yansıyan yüzünü fark et. Anlatı bunu bilerek yapar, bu hikayede ben neredeyim diye düşündürür. Avludaki banklarda molayı esirgeme. Bir müzenin ritmi, ziyaretçinin nefes alıp vermesiyle güzeldir. Yakınlarda başka ne var? Waterloo ve South Bank yönüne yürürsen, Thames kıyısına kısa sürede inersin. Westminster Köprüsü, Parlamento binası ve London Eye bir yürüyüş mesafesindedir. Gününü HMS Belfast veya Churchill Savaş Odaları ile birleştirmek istersen, bu iki yerde İmparatorluk Savaş Müzeleri ailesindedir. Ancak onlar ücretlidir ve ayrı plan ister. Yanına ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı, küçük bir su şişesi, mevsime uygun bir katman. Büyük çantalardan kaçın. Küçük dolaplar işini görür. Fotoğraf çekebilirsin. Fakat flaşsız ve saygı çerçevesinde. Duygu yoğunluğu yüksek alanlarda telefona değil, hikayeye bak. Ziyaretini hafta içi sabahına koyabilirsen, galerileri daha sakin deneyimlersin. Gelin, küçük bir efsane ve his noktasında buluşalım. Londra'da pek çok kişi bu müzeyi büyük silahların ve uçan Spitfire'ın mekanı olarak bilir. Oysa burada asıl büyük olan sıradan insanların cesareti ve kırılganlığıdır. Bir mektuptaki titrek el yazısı, bir oyuncak ayının yüzündeki dikiş, bir radyodan yükselen cızırtılı haber anı. Bir şehri büyüten şey, savaş, makineleri değil, bu küçük ayrıntılardır. Müze de tam bunu hatırlatır. Kapanırken soruyu sana bırakıyorum. İmparatorluk Savaş Müzesi'nde gördüklerin sana ne anlattı? Savaşın gürültüsü mü, yoksa tek bir insanın fısıltısı mı daha uzun sürdü? Belki ikisi de. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı sevdiysen kanalı takip etmeyi unutma. Şimdi düşün, bir şehrin hafızasını taşta mı saklarız, yoksa insanların sesinde mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.